Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı ılık sütü uygun bir kaba alalım. 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, biraz un ilavesi yapalım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta beyazı, 3 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur hazırlayalım. 6 su bardağına yakın un kullandım. Unun miktarını kontrollü bir şekilde ilave yapınız. Evet, hamuru toparladıktan sonra üzerini kapatalım. Kendi halinde mayalanmayı bırakalım. ...500 gram kıyma, buzlukta biberim ve domatesim vardı, ince doğranmış bir şekilde üzerine ilave ediyorum. 1 adet kuru soğan, taze soğan, maydanoz ekliyorum. Hepsini ince ince kıydım. 1 çay bardağı domates suyu, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve istenilen baharatları ekleyelim. Ben pul biber, karabiber ekledim. Biraz da zeytinyağı gezdirelim. 1 çay bardağı su ekleyerek tüm malzemeyi elimizle yoğuralım. Ve sulu sulu bir iç harcımız olmalı. Ayrıntılı tarifi açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. Evet, hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Tezgah üzerine alarak gazını çıkartıyorum ve tekrardan yoğuruyorum. Hamuru portakal büyüklüğünde bezelere keselim. Evet, bezeleri yuvarlayalım. Gerekirse biraz un ilavesi yapabilirsiniz. Videomu bu kısmına kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Yuvarladığım bezeleri tezgahın kenarına alarak dinlenmeye bırakıyorum. Evet, dinlendirdiğim bezeleri biraz un serperek küçük bir oklava ile açıyorum.
Evet, bu büyüklük ve incelik yeterli olacaktır. Diğer bezeleri de aynı yöntemle açmaya devam ediyorum. Evet, açtığım bezelerin kenarlarını kıvırarak pide şekli veriyorum. Hazırladığımız iç harcı karıştırarak orta kısmına alalım. Elimizle hafif bir şekilde dağıtalım. Kenarlarına bir adet yumurtanın sarısını biraz süt ile çırptım, sürüyorum bir fırça yardımı ile. Hazırladığım pideleri fırın tepsisine alıyorum. Önceden ısınmış 170 dereceli alt üst ayarlı fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Kalan bezelerimi de açtım. Kenarlarına kıvırarak şekil vermeye devam ediyorum. Evet, pidelere şekil verdikten sonra fırın tepsisine alıyorum. Bu şekilde daha kolay oldu. Kenarlarına yumurta sarısı sürüyorum. Kalan iç harcımı pay ediyorum. Evet, fırında pidelerim pişti. Hemen çıkartıyorum. Diğer hazırladıklarımı fırına veriyorum. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Sıcakken kenarlarına tereyağı sürelim. Evet, son tepsime
hazırlamış olduğum kıymaları haşil etmediği için rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum. Ve bolca ev yapımı sucuk dilimledim. Orta kısımlarına koyuyorum. Ve diğer pidelerimi de fırından çıkardım. Kenarlarına tereyağı sürdükten sonra diğer pidelerin üzerine alıyorum. Soğumaması için pidelerini hepsini bir tepsiye topladım. Ve sofra bezine sardım. Evet, son pidemi de kaşarlı olanları çıkardım. Kenarlarına tereyağı sürüyorum. Pidelerimi dilimleyerek servise hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.